Çağın vebası da şu olsa gerek. Mutsuz insanlar ama mutlu fotoğraf. Fotoğraflara baktığında herkes mutlu. Yazılara baktığında herkes üzgün. Yani mutlu fotoğraflar, mutsuz insanlar herhalde bu asrın vebasının bir çeşidi olsa gerek. O zaman herkes bir huzurun arayışında değil mi? Ben şahsen arayışındayım. Hem dünya hem ahiret için bir huzur arayışındayım. Biz bir yerde yanlış yapıyoruz demek ki. Çünkü belli başlı zamanlarda kendimizi uyutarak bir mutluluğu yakaladığımızı düşünsek de genel itibariyle mutsuz olduğumuz zaman sayısı daha fazla olabiliyor ekseriyetle. Özellikle iman hizmetinde koşturanları tenzih ediyorum. Çünkü onlar biraz daha saadetin kaynağını, menşeini bulmuş insanlar olabiliyorlar. Şimdi buradaki temel problem nedir? Bir onlara bakalım. Şimdi bir insan ağaca sürekli yatırım yapar. Ne için yapar? Neye ulaşmak için? Ağacın meyvesine ulaşmak için değil mi? Şimdi o adam yıllarca 14-15 yıl boyunca fıstık ekmişse o fıstığını alacak, meyvesinden bir kar elde edecektir. Kayısı ekmişse kayısını alacaktır değil mi? Kainat ağacının meyvesi de biziz, insanız. Peki acaba Allah Azze ve Celle bu kainat ağacının meyvesi olan insana kainat kadar yatırımı ne için yapmıştır? Amaç nedir sizce? Bizim neyimize ulaşmak istiyor sizce Allah Azze ve Celle? Bizim bu sebepler dediğimiz perdeler, bunların hepsi ne? Bahane, bahane. Bunlar hikmet dünyasının bahaneleri. Allah Azze ve Celle bir şey verebilmek için bunları bahane olarak yaratmış. Şimdi toprağı bahane yaratmış çekirdek için. Çekirdeği bahane yaratmış ağaç için. Ağacı bahane yaratmış meyve için. Meyveyi bahane yaratmış lezzet için. Lezzeti bahane yaratmış doymamız için. Doymamızı bahane yaratmış şükretmemiz için. Şükretmemizi bahane olarak yaratmış marifet için, yani Allah'ı tanımak için. Allah'ı tanımamızı da bahane olarak yaratmış muhabbet için. Yani Allah Azze ve Celle bu kainat kadar yatırımı bize ne için yapmış biliyor musunuz? Allah bizim muhabbetimize talip. Ya olaya bakar mısınız ya? Koca kainatın sahibi seni önemsiyor, biricik yaratıyor ve muhabbetine talip oluyor. Allah senin muhabbetine talipken ve o muhabbeti sunabilmen için sana bir sonsuz sevme kabiliyeti vermişken sen bu sonsuz sevme kabiliyetini gayrimeşruda kullanırsan, fani olan neye bu sonsuz sevme kabiliyetini sunarsan bu senin için gayrimeşru bir muhabbet oluyor. Neticesi ne oluyor? Merhametsizce azap çekiyorsun. Peki bir insan gayrimeşru şeyleri sevdiğinde azap çekse iyi mi, çekmese mi iyi? Çekse iyi değil mi? Şimdi ne oluyor? Niye Allah çektiriyor? Diyor ki o sevdiğin muhabbetler sahte. Sen o sahte muhabbetlere bir dalarsan hakiki ve sonsuz sevme kabiliyetini bende kullanamayacaksın diyor. O yüzden onların eliyle bizi tokatlıyor. Ne için? Gerçek sevgiyi bulmak için. O zaman sevme dediğimiz kabiliyetimize bir ayar verilmesine ihtiyacımız var bizim. Şöyle bir pencere daha açarak devam edeyim. Tamam, sadece Rabbimizi sevelim. O zaman annemi sevmeyeyim mi? Ya burada bir çelişkiye düşüyorum ama. Hanımımı sevmeyeyim mi? Hadi evliler gidin de eve deyin. Seni sevmiyorum, ben Rabbimi seviyorum. Şimdi sevmeyeyim mi o zaman? Mesela şu gömleğe biraz muhabbet besleyemez miyim? Şu suyu sevmeyeyim mi? Ya demek ki bunun sırasında ve ayarında bizim bir problemimiz var. Bu probleme çözüm bulamadıktan sonra da huzura ve mutluluğa ulaşmamın imkanı yok. Hadi bakalım Üstad Hazretleri nasıl sunuyor çözümleri? Buyurun. Bismihi Subhanehu. 24. söz. Evet, insan evvela nefsini sever. Sonra akaribini, sonra milletini, sonra zihayat mahlukları, sonra kainatı, dünyayı sever. Sevmenin ölçüsü ne? Yakınlık. Peki sevmek ne demek? Şimdi burada sevmenin yanlış kullanımını göreceğiz. Ama sevmek ne demek onu da bilmemiz lazım. Kalbin içine almak. Kalbin bir dış kabuğu var. Bir de içi var. Kalbin içine aldığında o sevme oluyor. Halbuki kalp ne biliyor musunuz? Kalp harem-i şerif. Yani herkes girebilir mi? Hayır, hayır. Haram. Herkes giremez. Kalp bir zatın sevgisine sunulmak için sana verilmişken sen onun içini çöplük haline çevirmiş, her şeyi içine koymuşsun. Sonra ne oluyor biliyor musun? O yanlış sevmeler. Dünyada acısını çekiyorsun. Çekmedin mi hiç lisede? Çekiyorsun değil mi? Peki dünyadan sonra nerede çekeceksin? Kabirde çekeceksin. Sıratta çekeceksin. Sonra nerede çekeceksin? Mahşerde çekeceksin. Peki sen bu hatanı anlarsan ne olacak? Dünyada mutlu olacaksın, kabirde mutlu olacaksın, sıratta mutlu olacaksın, mahşerde mutlu olacaksın. Yani bu kadar mutluluk için şu dersi anlamaya değer bence. Buyurun. Bu dairelerin her birisine karşı alakadardır. Hepsine alakası var ve o alakasını ne düzeyde kuracağını bilmezse içine alıyor. Problem burada başlıyor. İçine almasında sorun var. Evet. Onların lezzetleriyle mütelezziz ve elemleriyle müteellim olabilir. Kalp nasıl sever? Bunu konuşuyoruz değil mi?
Çünkü benim seni de sevmem lazım. Öyle mi İhsan? Şimdi benim bunun ayarını nasıl vermem lazım? Kalpte de şöyle bir özellik gördük. Sevmek demek kalbin içine almak demek. Kalp şu suyu şu mesafede sevse bir sıkıntı yok. Ama kalp neyle alakadarsa sen de onun terbiyesini vermemişsen ne yapıyor? İçine alıyor. İçine alınca problem başlıyor işte. Şimdi bakın burada çok sinsi bir tuzak var. Şeytan senin bir şeyleri bu şekilde sevdiğini biliyor. Ve sürekli bunun üzerinden plan kuruyor. Mesela ay şu masa ne güzel diyorsun. Şeytan nefisi yanında bunu duyuyor mu? Duyuyor. Diyor ki biz ne yapalım ne edelim? Bu masayı bu kalbin içine sokalım diyor. Kalbin içine yabancı şeyler girdiğinde kalp gitti mi? Artık kurtarman gereken hiçbir şey kalmaz. Hani olur ya yangında ilk kurtarılması gereken. Bizde tek kurtarılması gereken var. Ne o? Kalp. Bakın kalp nasıl bir şey biliyor musunuz? Yani mecazi kalp de maddi kalbe benziyor bir cihette. Kalp benim diğer organlarım olmadan hayatına devam edebilir. Kolum olmadan eder. Ayağım olmadan eder. Gözüm burnum olmadan eder. Ama diğer organlarımın hiçbirisi kalp olmadan hayatına devam edemez. İşte bizim kalp dediğimiz şey latife-i Rabbaniye'dir. Sadece ve sadece Allah'ı sevmesi gereken manevi bir organımızdır. İşte sen sadece Allah'ı sevmesi için verilen o kalbi yani latife-i Rabbaniye'yi suya kaptırdığında, tablete kaptırdığında, saate, tişörte kaptırdığında içi doldu mu? Doldu. İşte Allah Azze ve Celle çöplük haline dönmüş kalbe kendisi girmek istemiyor. Şimdi bizim bunu kurtarmamız lazım. Bunun için Risale-i Nur'dan 2 farklı yer okuyacağım. Ama dehşet yerler. O kalbin ne şekilde kullanılması gerektiğinin ayrıntısını anlatıyor bize. Samet aynesi olan batını kalple, kalbin o zaman 2 çeşidi var. Bir batını içi, bir de zahiri kabuğu. Samet aynesi olan batını kalple, sanem misal dünyevi mahbublara perestiş etmek, taparcasına bunları sevmek, o mahbubların nazarında sakildir ve istiskal eder, reddeder. Seni kabul de etmiyor. Zira fıtrat, fıtri ve layık olmayan şeyi reddeder, atar. Kalbin içi Allah Azze ve Celle'nin muhabbeti içindir. Yaratılışı da bu şekilde. Kalbin özelliği de fıtri olmayan şeyleri reddedip atıyor. Mesela bazen bir gün fıtratınızın gereğinden fazla yemek yemişsinizdir. Doldurmuşsunuzdur. Ne hale geliyorsunuz? Kusuyorsunuz değil mi? Fıtri olmayan ölçüde yemek yediğinizden vücut bunu kabul etmiyor, kusuyor. Ya da mesela şimdi benim buramdan tırnak çıkıyor ama vücut buna bir reaksiyon gösteriyor mu? Göstermiyor. Niye? Fıtri. İçeriden geliyor. Bunu kabul etmiş. Ama geçenlerde şuraya bir kıymık battı benim. Şöyle odunları kaldırırken kıymık battı. Ya gözükmüyor ya, gözle gözükmüyor. Ya burası ödem topladı, şişti, acıdı, etti ya. Her türlü hale, tribe girdi yani parmak. En son bir arkadaş şöyle neşter vurdu da çekti. Niye vücut bu kadar reaksiyon gösterdi? Çünkü fıtri değil. Kalbin içine başka muhabbetin girmesi fıtri mi? Değil. Kalp ne diyor biliyor musun? Acı çekiyorum, çıkar şunu içimden diyor. Parmağa batan kıymık gibi. Mideye fazla giren yersiz yemek gibi. Kalbe yani latife-i Rabbaniye'ye Allah'ın muhabbetinden başka muhabbet girince ne oluyor biliyor musun? O kıymık gibi acı çekmeye başlıyor. İçeride çünkü fıtri olmayan, doğal olmayan bir şeyler başlıyor. Bu sefer ne diyor biliyor musun? Acı çekiyorum, çıkar bunu içimden diyor. Bak şimdi. Peki bunun ayarlarını nasıl vereceğiz? Şimdi bir iki yer daha okuyayım, öyle karar verelim. Yeni bir yer okuyorum, Hutbe-i Şamiye'den. Allah kalbin batınını yani içini, iman ve marifet ve muhabbeti için yaratmıştır. Zaten hepsinin neticesi muhabbet. Kalbin zahiri yani kabuğu sair şeylere müheyya etmiştir. Onları da başka şeylere hazırlamıştır. İçi kim için? Allah Azze ve Celle için. Dışı kim için? Anan, atan, öten için işte onlar da. Cinayetkar, hırs, kalbi deler. Delindi mi kalp? Ama ne oldu? Hırsla girindi. Sanemleri içine ithal eder. Yani bütün putlaşmışçasına her şey kalbin içine girmiş oldu. Allah darılır, maksudunun aksiyle mücazat eder. Neyle sevdik bunları? Hırsla sevdin. Hırsla sevince kalp delindi mi? Delindi. İçeri girdi mi? Girdi. Ama içeri neydi? Harem-i Şerif'ti. Girmesi yasak olan bir yerde. İçine soktuğunu görünce cümleye bakar mısın? Allah darılır, maksudunun aksiyle mücazat eder. Şimdi biz hırs ile kendimizi başkalarına beğendirme çabasına giriyoruz ya. Ne oluyor biliyor musun? Kalbimizin içi deliniyor. Kalbin içinde kim oluyor? O insan oluyor, o makam oluyor, o servet oluyor. Allah da bizi kendimizi Allah'a değil de başkalarına beğendirme çabasında görmekten hoşnut olmuyor. Ondan sonra ne oluyor? Mutluluk hayalleri kuruyordun o makamı severken, o kişiyi severken, o arkadaşını severken, o eşyayı severken. Ama bir cümle daha vardı, dikkat ettiniz mi? Maksudun aksiyle tokat yer diyor. Cehennem azabıyla sonuçlandı mutluluk hayallerin. İnsanların en çok çektiği acı ne acısı?
Şimdi niye böyle oluyor biliyor musun? Kalbin içi ayrılmayacak bir şeyi sevmek adına kurulmuş. Kalbin kabuğu ayrılacak şeyleri, içi ayrılmayacak şeyleri. Sen hırsla neyi seversen sev, içine ayrılacak şeyler giriyor. Allah da maksadının aksiyle tokat vuruyor, alıp çekiyor onları. Sen de dünyada ayrılığın acısını çekiyorsun. Bitti mi? Bitmedi. Allah'ın yerine koydun ya. Kabirde de çekeceksin. Bitti mi? Bitmedi. Sıratta da çekeceksin. Bitti mi? Bitmedi. Mahşerde de çekeceksin. Çünkü Allah'ın yerine konulan muhabbetin altında büyük bir cinayet gizli. Niye cinayet gizli? Kainatın tamamına masrafı bu netice için yaratmış Allah. Yani bu fabrikanın kurulmasının ve mamül vermesinin sebebi nedir? Muhabbettir. Kainatı bezemiş mi çiçeklerle, kavunlarla, armutlarla, anneyle, çocukla? Onları veren kim? Onları da Allah vermiş. Her birisini kula ne için veriyor? Bak ben verdim, beni sev diye veriyor. Yani kainat fabrikasının kurulma sebebi bu. Mamül olarak ne çıkması lazım? Muhabbet çıkması lazım. Sen de sana asıl ikram edenden değil de getiren elçiden biliyorsun. Şimdi Mehmet sana bir külçe altın gönderiyorum, cihatla gönderiyorum. Cihatın eline ayağına kapanıyorsun, beni unuttun. Ne yaparım ben seni? Şimdi aynı hikaye oluyor. Ağacın dalları eliyle portakal veriyor. Anne eliyle şefkat veriyor. Hanım eliyle huzur veriyor. Dostların eliyle birlik veriyor. Çocuğun eliyle muhabbet veriyor. Mutluluk veriyor. Sen hepsini o elçilerden biliyorsun. Kral sultan ne yapar seni? Tokatlar. Neyle? Maksadının aksiyle onların eliyle tokatlanırsın. O zaman şunu anlamamız lazım. Dünyada aslında put diye bir şey yok. Bizim kalbimizin içine aldığımız şey putlaşmış bir hale geliyor. Yani putu biz oluşturmuş oluyoruz. Peki put ne demek? İfadesi çok güzel. Allah'a sarf edeceğin hissiyatı neye sarf ediyorsan o putundur. Arkadaş aslında bilinçli de bir insan. Geçen gördüm bir ifadesini bir futbol takımı için. Sen varsan varım, sen ölürsen ölürüm, senle yürürüm, senle biterim, senle gülerim, senle hissiyatım söner, sen yoksan dünya yansın falan. Şimdi bunlar aslında Allah'a sunulması gereken ifadeler değil mi? Bir futbol takımına sunuyor. Şimdi ne olur o zaman o? Senin bu ifadeleri sunduğun. Yani sen hissiyatını neye sunuyorsan putu ne oluyor? Şimdi benim mutluluğumu, hüznümü, umutlarımı, üzüntülerimi şu şişe belirliyorsa bu benim putum olur. Bunların her birisinin karar merci, belirleyicisi Allah ise demek ki kalbin içerisinde Allah var. Yani biz bir şeyi yanlış sevdiğimizi nereden anlarız? Hissiyatlarımızın meylinden dahi anlarız. Zaten tapmak dediğimiz bu. İfadenin başında bir cümle söylüyordu. İnsan evvela neyi sever diyordu? Nefsini sever diyordu. Şimdi çok fazla dersler görüldüğünden belki gömleğin sevgisi, arabanın sevgisi, evin sevgisi falan. Hadi bunları insan bir nebze baş edebiliyor. Ama o canım dediğin nefsin var ya, işte o nefis var ya, içeriden canı bir şey istediği anda onunla baş etmek çok güç. O yüzden o nefsi, evvela nefsi sevmekten kurtulmak sizin gibi insanlar için bile bazen çok müşkül olabiliyor. Ama hepimize ikaz olsun. Çok şiddetli bir ayet var bu noktada. Ne diyor biliyor musunuz? Heva ve heveslerini ilah edinenleri gördünüz mü diyor. Şimdi burada artık kimin istediklerini yapmaya başlıyor? Nefsin. Biz Allah Azze ve Celle'yi nasıl ilah bildik? Şöyle bildik. Yap dediğini yapıyoruz, nehyettiğini, yasakladığını da yapmıyoruz. İlah bu demek değil mi? Ya nefsinin yap dediğini yapıyorsan, bunu da canım istemiyor dediklerinden de elini çekiyorsan, o zaman senin ilahın nefsin olmuş oluyor. Yani şunu anlamamız lazım. Kimin emrettiğini yapıyorsan senin ilahın o olmuş oluyor. Şimdi Risale-i Nur'da yine bir tabir geçiyor. Nefsin insanı yutması diye bir tabir geçiyor. Belki hatırlarsınız. Geçenlerde bir arkadaş demişti. Benim canım namaz kılmak istemiyor demişti. Şimdi şu mantıklı bir ifade mi sizce? Allah'ın yarattığı can emrettiği namazı kılmak istemez mi sence? İster değil mi? O zaman sorun ne biliyor musun? Nefis seni yutuyor. Balık gibi. Yuttuktan sonra senle nefis birbirine karışıyorsun. Ve içeriden namaz kılmak istemiyorum diye duyduğun ses senin vicdanının sesi değil, nefsinin sesi. Yoksa tekrar edeyim şunu. Allah'ın yarattığı can emrettiği namazı kılmak istemez mi hiç? Bak Allah'ın yarattığı ağız, yarattığı nimetleri yemek istiyor mu? İstiyor değil mi? Allah'ın yarattığı göz, yarattığı güzellikleri görmek istiyor mu? İstiyor değil mi? Allah'ın yarattığı kulak, yarattığı güzel sesleri duymak istiyor mu? İstiyor değil mi? Peki Allah'ın yarattığı can, emrettiği namazı kılmak istemez mi? İster. Ancak nefsin ona muhabbet ede ede seni yutmuşsa, birbirine karışmışsa, içeriden duyduğun ses artık senin asli sesin değil, nefsinin sesi oluyor. Daha sonra devamı ne oluyor işte? Artık hayatını şöyle şekillendiriyorsun.
Bazı telefonlarda güncelleme gelirdi böyle. Bugün Allah için ne yaptın diye. İnan hayat şuna dönüyor. Bugün nefsimi susturmak için, onu razı etmek için ne yaptım? Şunu yiyeyim, şunu yapayım, şurada keyif edeyim, şurada eğleneyim ki aman şu benim başımdan gitsin, sussun, yeter diye uğraşa dönüşüyor. O kalbi Allah için değil, yanlış, fani mahbub için kullandığımızda nasıl başımıza bela açtığını fark ediyor muyuz yavaş yavaş? Buyurun devam edelim. Halbuki şu hercümerç alemde ve rüzgar deveranında hiçbir şey kararında kalmadığından biçare kalbi insan her vakit yaralanıyor. Ya şu cihatı ne çok seviyorum diyorsun. Peki cihat hep aynı cihat olarak kalıyor mu? Kalmıyor ya. Yarın aksi bir adam oluyor, vuruyor tokadı. Ya şu çocuğumu ne çok seviyorum diyorsun. Yarın hastalanıyor, gidiyor. Yani dünyada hiçbir şey kararında kalmıyor. Sen kalbin içine neyi soksan o sana ızdırap olarak geri dönüyor. Tekrar edelim. Kalp Allah'ın dedik. Yani Samed'in aynasıdır kalp. Samet ne demek? Her şeyin ona ihtiyacı var. Onun hiçbir şeye ihtiyacı yok. O zaman şu ifadeyi söylememiz lazım. Kalbin muhtaç olduğu zatın hiçbir şeye muhtaç olmaması lazım. Hangimizi bu kalbin içine koyarsak bu vasıflara sahip değil. Şimdi biz fanilerle dolduruyoruz ya. Lezzet verecek diye dolduruyoruz. Öyle olmuyor. Yükünü de alıyoruz. Belasını da alıyoruz. Ama tedavisini alamıyoruz. Neyi sevip kalbinin içine koysan ne oluyor? Başına bela oluyor. Mesela balinaları sever misin? Seversin değil mi? Nesli tükeniyor, üzülüyorsun. Yoksa şöyle bir ifade olabilir mi? Bunların hiçbirini kullanmayın. Hayır canım, kullanacaksın. Nasıl ve ne ölçüde sevmemiz gerektiğini bileceğiz. Nedir o ölçü? Kalbin kabuğunda kalabilir mi? Kalabilir. Kalbin batınına yani içine koyduğunda ne oluyor? İşte sana azap oluyor. Hem de sadece bu dünyada mı? Hayır. Dünyada, kabirde, sıratta, mahşerde. Yani azap şekli çok büyük. Geldik işi koparacak yere. Önce Yaradan'ı seveceğiz. Sıralama bu. Ve bunları neyden ötürü seveceğiz? Yaradan'dan ötürü seveceğiz. O Yunus Emre'lerin ifadeleri sadece şiirlerde kaldı. Hakikat kısmı o kadar yüksek ki o ifadelerin. Demek ki bizim ilk almamız gereken ders yine iman dersi. İman dersini alacaksın. Marifetullah'a ulaşacaksın. Muhabbetullah'a vuslatın olacak. Ona uğraştıktan sonra, Yaradan'ı sevdikten sonra da yaratılanları sevince artık üzülmeyeceksin. Niye? Ya zaten onun kaynağını ben seviyorum. Sen olsan ne, olmasan ne? Kaynağı onda. Şimdi mesela siz çarşıda, pazarda annesinin yanında bir çocuk görseniz. Şöyle sarışın, elma yanak bir tane. Çocuğun yanaktan bir makas aldıktan sonra şöyle durup efkarlanır mısınız? Ya bu çocuğa kim sahip çıkacak ya? Efkarlanmazsın ya. Niye? Yanında dağ gibi annesi var, annesi. Onu koruyan var. Kollayan var. Besleyen var. Büyüten var. Onun uğruna canını verecek var. Öyle olunca ne yapıyorsun? Çocuğun yanaktan makas alıyor musun? Alıyorsun. Bak muhabbetini aldın, belasını, elemini annesine bıraktın. Niye? Çünkü çocuğu koruyan, kollayan bir anne var yanında. Şimdi bak ben Yaradan'ı bilirsem, önce onu seversem aynı muhabbet bende de geçerli olur. Şu su yanımda, lezzetini aldın mı suyun? Aldım. Şişe kırıldı, kayboldu, gitti. Bunun yanında Yaradan'ı var, Yaradan'ı. Bu ne demek biliyor musun? Sonsuz kaynak onun elinde demek. Sen gitsen ne, gitmesen ne. Ben onu razı ettikten sonra senin fabrikaların onun elinde. Senin bitmek bilmeyen kaynakların onun elinde. O zaman kainatı sevme sıralamasında bir şeye dikkat etmemiz lazım. Bir, önce Yaradan'ı sevmek. Yaradan'ı sevdikten sonra yaradılanı seversen o çocuğun yanında anneyi görüp ona güvenme gibi. Çocuktan lezzetini alırsın, belasını, endişesini bırakırsın. Yaradan'dan dolayı dostlarımı seversem, dostlarımdan muhabbeti, lezzeti alırım. Bir gün o dostlarım fani olup beni terk ettiğinde de bilirim ki o dostumun esas Allah'ın hazinesinde ve kaynaklarında yeri var. Ben Allah'ı razı etsem o dostumla beni sonsuz buluşturacaktır. Buyurun devam edelim. Elleri yapıştığı şeylerle o şeyler gidip ellerini paralıyor, belki koparıyor. Elim yapıştı mı buna? Yapıştı. Bu kesin gidecek mi? Fani çünkü. Giderken ne kadar sıkı tutsam elime o kadar zarar veriyor. Geçen birisine amca dedim de darıldı. Niye? Gençliği gitmiş. Kendisi hala elde tutmaya çalışıyor. Gençlik bizi terk ediyor ama biz gençliği terk edemiyoruz. Şimdi bak insan evvela nefsini sever, anladın mı? Gençliği de seviyoruz. Halbuki dememiz lazım ki sonsuz bir gençlik Yaradan'ın elinde. Gözler bozuluyor, gözler gidiyor bak. Bir gün belin ağrıyor, bir gün dizin ağrıyor, bir gün başın, bir gün gözün ağrıyor. Ya dedim ne oldu dedim ya. Ne oldu yani? Hele bundan birkaç sene önce araba bagajında seyahat ederdik yani. Yersek yeriz, içsek içeriz. Önemli değil yani, anladın mı? Ya şimdi belini ayrı tutuyor, dizini ayrı tutuyor. İdris her yerini ayrı tutuyor. Ne oluyor biliyor musun? Gidiyor. Tutabilirsen
Tutamıyorsun. Madem tutamıyorsam benim bu hazinenin kaynağını bulmam lazım arkadaş. Onun kaynağı da nasıl bulunuyor biliyor musun? Doğru sevme sırrının içinde saklı. Önce Yaradan'ı, sonra Yaradılan'ı sevdiğin anda bunların muhabbeti de zahil olmayacaktır. Sıkı tuttum, gidiyor. Ben de bırakmamaya çalışıyorum. Dikenli dikenli ne oluyor? Daima ızdırap içinde kalır yahut gaflet ile sarhoş olur. Buyurun devam edelim. Daima ızdırap içinde kalır yahut gaflet ile sarhoş olur. Bakın beyler çok ince bir mesele daha var. İşin püf noktası. Bir insan sağ solu seviyor ya. Bu sevginin 3 tane neticesi var. 1. Bu dersi anlar, üzülmez. Birinci olay bu. İkinci olay tutmaya çalışır, eli kanar, ızdırap içinde kalır. Üçüncü olay ne? Gaflette sarhoş olursun. Bak üçüncü reçeteyi de vermiş Üstad Hazretleri. Sevdim, ettim, muhabbet ettim ve elimden gidiyor, tutamıyorum. Benim acı çekmememin bir yolu var mı? Var. Gafletle sarhoş olursan bir müddet acı çekmeyebilirsin. Şu an etrafta gördüğünüz eğlence kültürü var ya, insanlar bunları keyfinden yapmıyorlar. O adamın uyuması lazım, morfin vurması lazım kendisine. Niye uyuması lazım biliyor musun? Akıldan sürekli düşünceler geliyor. Kalpten sürekli sorular geliyor. Ben bu akılla kalbe cevap veremiyorsam eğer tek yolu onu uyutmak. Efkar dağıtmak. Öyle diyorlar değil mi? Hadi efkar dağıtalım. Efkar ne demek? Fikir demek. Adam kendisini gündüz işiyle uyutuyor. Ama işten çıktı 6'da. Uyanmaması lazım akılla kalbin. Uyanırsa soru soracaklar. Akşamda maalesef başka maddelerle dağıtıyor. Sürekli kendisini uyur halde tutmazsa eğer akıl ve kalp canlanacak ve ne olacak? Sorular soracak. Sen niye yaratıldın? Bu kalp ne için var? Nereye gideceksin? Biz yaşlanıyoruz. Bu vücut elbisesini veren niye geri alıyor? Bak belim ağrıyor, bak dizim ağrıyor. Ya bu elbiseyi kim verdi? Niye bir tekrar geri almak istiyor benden? Ama ben sevmiştim buna, kalp bağladım, gönül bağladım. Niye çekiyor şimdi? Niye benim canımı yakıyor şimdi? Bunlara cevap bulamazsa bir insan çıldırır. Ya dersin hakikatini anlayacaksın, ya canın yanacak, sabredeceksin ya da sarhoş olacaksın, gaflete dalacaksın. Yani aklını ve kalbini uyutacaksın. Madden yaşıyorsun ama manen kendini öldürüyorsun. O yüzden şu dersi anlayalım. İleriki yaşlarda elimiz kanamasın. Buyurun. Madem öyledir ey nefis. Bakın bunlar nefse ders. Çünkü bizim en tehlikeli muhabbetimiz nefis, bilginiz olsun. Şu içerideki ben var ya ben. Kendimize acıdığımız, sevdiğimiz, rahatını düşündüğümüz. En büyük problem orada. Ya araba zaten olmadı mı muhabbetin gidiyor. Tatile gidemedin mi muhabbetin hadi yarım kalıyor. Ama kendin öyle değilsin. Hep yan yanasın, hep elinde. Asıl onu ölçülü sevmemiz çok elzem. Buyurun. Aklın varsa bütün o muhabbetleri topla, hakiki sahibine ver, şu belalardan kurtul. Reçeteyi gördünüz değil mi? Hakiki sahibine verdin mi? Önce Yaradan'ı sevdin mi? Sonra Yaradan'dan ötürü sevdin mi? Muazzam bir reçete çıkacak ortaya. Buyurun. Şu nihayetsiz muhabbetler, nihayetsiz bir kemal ve cemal sahibine mahsustur. Ne vakit hakiki sahibine verdin, o vakit bütün eşyayı onun namıyla ve onun aynesi olduğu cihetle ızdırapsız sevebilirsin. Demek şu muhabbet doğrudan doğruya kainata sarf edilmemek gerektir. Etrafı, eşyayı, eşrafı, annemi babamı seveyim mi? Seveyim. Ama bizzat seversem putun olur, başına bela olur. Neyden ötürü sevmem lazım? Yaradan'dan ötürü. Bakın bu çok ciddi bir tefekkür oluyor. Tefekkür ne demek? Etraftaki doneleri toplayacaksın ve bir neticeye ulaşacaksın. Etrafa bakıyoruz. Neye muhabbet beslesem elimden gidiyor. Bir neticeye ulaşmam lazım. Allah'ım ben dişimi sıkacağım çünkü bunların hepsinin sonsuz kaynağı sende var. Ben biliyorum ki seni sevsem hakikaten, menfaatsiz çıkarsız hakikaten seni sevsem, sen de bunların sonsuzu var. Zaten bana vereceksin. Bu ince ayarı yakalamamız lazım. Allah Azze ve Celle bu kalp beni sevsin demiyor bakın. Yalnız beni sevsin diyor. Sen de bana kulluk et demiyor. Yalnız bana kulluk et diyor. Yine bir ara başlıkla devam edeyim. Şu soruyu sormak istiyorum. Yaratılan bir şeyi bizzat sevmek doğru mudur? Beladır. O zaman nasıl seveyim? Bakalım. Hatırlarsınız daha önceden de güneş ay metaforumuz vardı. Şimdi ben güneşi zatından dolayı seviyorum. Niye? Kendisinde ışık var çünkü. Kendisinde ısı var çünkü. Bazen gece yürürken ayı görürsün. Aya da bir muhabbet besler misin? Beslersin. Ama aydaki ışık aslında güneşten gelen ışık. Yani sen ayı sevdiğini söylüyorsun ama aslında aya yansıyan güneşi seviyorsun. Yani bugün güneş tecelli etmeseydi senin ayın varlığından haberin bile olmazdı. Bak çok fazla yıldız var ama güneş en şiddetli bir şekilde aya vurdu. Sen ayı gördün ve aya muhabbet besledin. Demek ki senin ayı seviyorum demen aslında
güneşi seviyorum demendir. Şimdi biz birbirimize de öyle muhabbet besliyoruz değil mi? Mesela annemizi konuşalım. Annemi seviyorum. Neyi seviyorsun annende? Annemdeki şefkati seviyorum. Annendeki şefkat, ay gibi düşünürsek, Allah'ın esmalarını da güneş gibi düşünürsek, o esma yani şefkatin esas kaynağı aya yansımış ki sen aya bir muhabbet besleyebildin. Eğer güneş tecelli etmese ay karanlıkta kalırdı. Sen ayın varlığını bile bilemezdin. Eğer Allah şefkatini tecelli etmese annen karanlıkta kalırdı. Şefkati değil annenin varlığını bile bilemezdin. Şimdi bir gün ay karanlıkta kalıp sönse ne derim ben? İstediği kadar sönsün. Niye? Güneş orada. Işığın gerçek kaynağı orada. Şu iman derslerini gerçekten anlarsak bir gün annemiz vefat etse, yıkılsa gitse insani olarak tabii ki üzülürüz ama hakikat namına deriz ki ey annemdeki şefkat sen gittin ama ben biliyorum ki o şefkatin kaynağı ona tecelli eden gerçek isimler yani güneş sonsuz olarak orada var. İşte Yaradan'dan dolayı yaradılanı sevince o bir gün düşse elinden gitse biliyorsun ki yaratan o şefkatin tamamını benim için saklıyor zaten. Nerede? Sonsuz bir hayatta deyip o kalbine teselli verebiliyoruz. Şimdi yeryüzündeki parıltılar, sarı renkler, kırmızı renkler, mavi renkler bunların hepsi nereden yansıyor? Güneşten. Ama bunlar aslında nedir biliyor musunuz? Güneşe işarettir. Şimdi biz yolda bir yere giderken işaret tabelası görüyoruz değil mi? O tabela ne demek? Şu yoldan git demek. Yani tabelaya gel demek değil. Tabelanın gösterdiği yere git demek. Şimdi bizim bu gördüğümüz yeryüzündeki renkler sen onları sev demek değil. Bizzat güneşi sev demek. Şimdi bazen virajı dönemiyoruz. Ne yapıyoruz? Tabelaya giriyoruz değil mi yanlışlıkla? İşte bizim bu gayrimeşru muhabbetler de böyle oluyor. Şimdi Sinan'da bir muhabbet var. Ama aslında o tabela. Değil mi Sinan? Ne diyor? Sen bu Sinan'daki güzellikleri vereni gördü. Asıl onu sev. Sinan ben şimdi şuraya bir robot yapsam. Robotu mu översin? Beni mi översin? Beni översin değil mi? Çünkü robotun sanatkarı benim. Peki şimdi robota mı muhabbet beslersin? Bana mı muhabbet beslersin? Bana beslersen eğer o robot kırılsa da 1000 tane daha robot yapabilirim. Ama robota beslersen robot kırılırsa ben de senden küsersem bir daha sana robot yok Sinan. O yüzden biz işaretleri sevmeyeceğiz. İşaretlerin gösterdiği şeyi seveceğiz. Güneş yeryüzünü gösterir ama yeryüzünü gösterirken en çok da kendisini gösterir. Bakın bu ışıklar bendendir demek kaynak benim. Bizim amacımız kaynağı bulmak olacak. Buyurun devam edelim. Yoksa muhabbet en leziz bir nimet iken en elim bir nikmet olur. Bakın nasıl bir nikmet biliyor musunuz? Sevmekte acayip bir lezzet var. Yüksek dozda. O lezzet bir yerde tehlikeye dönüyor. Sevmekteki lezzet o kadar şiddetli ki ölümün acısını bile unutturur. Ne demek bu? Sevdiği uğruna bir sürü hayatını veren yok mu? Ölümün acısını unutturmuş bak. Ama ahiretin hakikatini unutturamaz. Orayla karşılaşacağız. Madem sonsuzlukla karşılaşacağız, bu hayatı verenin uğruna sarf etmemiz lazım. Evet. Bir cihet kaldı ki en mühimi de odur ki ey nefis sen muhabbetini kendi nefsine sarf ediyorsun. Yine aynı ikaz farkında mısınız? En tehlikelisi nefsimizi sevmemiz. Evet. Sen kendi nefsini kendine mabut ve mahbub yapıyorsun. O zaman bizim günlük hayatımızda 2 tane hatır çıkıyor. Bir nefsin hatırı bir de Allah'ın hatırı. Hayatlarımız öyle gidiyor değil mi? Bir gün bir tanesiyle konuşuyordum da dedi ki ya ben Allah'ı öyle seviyorum ölürüm dedi ölürüm. Ama dedim Allah yaşamanı istiyor ve senin namaz kılmanı istiyor. Sabah namazı var mı? Hocam dedi sabah namazı yok. O ne demek oluyor biliyor musun? Orada nefsimin hatırını seçiyor. Peki orada uykuyu kime kurban ediyor sizce? Nefsine kurban ediyor. Şimdi kurban ne demek biliyor musun? Kurban. Karipten geliyor değil mi? Yakınlaşmak demek kurban. Biz niye kurban kesiyoruz? Allah Azze ve Celle'ye yakınlaşmak için. Demek Allah'la yakınlığıma engel bir şeyler var. Kurban ediyorum. Şimdi benim Halis'le aramda mesafe olsa, aramızda da başka şeyler olsa, benim Halis'e yaklaşmam için ne yapmam lazım? O aramızdakileri ortadan kaldırmam lazım, kurban etmem lazım. Şimdi Allah'a yakınlığıma engel bir şeyler var ortada. Kurban ediyorum, zekat veriyorum, sabahın o saatinde namaza kalkıyorum. Yani ben bunları ne yapıyorum? Feda ediyorum Allah için. Kurban ediyorum. O zaman şunu anlamamız lazım. Biz vazgeçtikçe, özellikle de nefsimizden vazgeçtikçe, biz kurban ettikçe, özellikle de nefsimizi kurban ettikçe aramızdaki engeller kalkacak ve Allah Azze ve Celle'ye yakınlaşmış olacağız. Bir gün bir arkadaş sormuştu da, ta İzmir'deydim o zamanlar. Adam çok kabiliyetli, yetenekli bir adam. Hangi işe el atsa elinde patlıyor. Çok acayip. Dedi ki inkardakiler, küfürdekiler dünyanın 1001 işine el atıyorlar, muvaffak oluyorlar. Doğru dedim. Ben el atıyorum, hepsi elimde patladı dedi. Bu da doğru dedim. Ne yapayım ben diyor yani. Niye böyle oluyor dedi. Allah dedi Müslüman saldırınca vermemesi mi iyi dedi. Dedim ki verse mi iyi dedim.
Niye verse iyi değildi o kişi için biliyor musun? Çünkü hırs ile saldırıyordu. Hırs ile saldırınca ne oluyordu? Kalp deliniyordu, içine dünya giriyordu. Bakın bir insan hırsla dünyaya saldırsa dinini bile dünya için feda eder. Örnekleri çoktur. Şimdi demek ki o insana Allah'ın vermemesi nedir biliyor musunuz? O insanın muhafazasıdır. Çünkü hırsla saldırınca kalbin içi delinecek. Halbuki orada sadece Allah Azze ve Celle olması gerekiyordu. Orası delindiği anda bütün dünya içine girecek. Şimdi bir gün birisi bir yanlış yapacaktı. Ne oluyor genellikle yanlış? Haram muhabbet oluyor değil mi? Dedi ki ben sevdim o sevmedi dedi. Niye böyle oluyor dedi. Çünkü dedim seni başkası sevmiş kardeş dedim. O nasıl iş öyle dedi ya. Dedim ki şimdi sen birisini çok sevsen, onun sevgisine talip olsan onun da sevgisi başkasında. Gücün yetse kalbinden o sevgiyi çıkarır mıydın? Çıkarırdın değil mi? Allah'ın da gücü yetmiş çıkarmış. Senin kalbin sevilmeyecek bir yeri seviyordu. Haram bir yeri seviyordu. Allah da sana değer vermiş. Demiş ki o muhabbetini ben istiyorum demiş ya. Gücü yetmiş, sökmüş almış. Ama sökülürken biraz acı olacak. Ameliyat bu. Değil mi? Ruh ameliyatı. Ama bunun altında yatan hayrı bir bilsek. Ya ilgilenmeseydi bizimle? Tamam ne halin varsa gör. Sev o gereksiz şeyleri, bütün muhabbetini sonsuza ona savur. Demek ki biz yanlış bir şey sevdiğimizde acı çekiyorsak Allah'ın o muhabbetimize talip olduğu ve bize kıymet verdiğinin bir göstergesi oluyor. Evet buyurun. Her şeyi nefsine feda ediyorsun. Adeta bir nevi rububiyet veriyorsun. Halbuki muhabbetin sebebi ya kemaldir, zira kemal zatında sevilir. Ya şu cümleyi bir anlasak var ya, kemal zatında sevilir ne demek? Muhabbet ettiğin şeylerin kaynağı neresiyse asıl o sevilir. Sen şimdi o börekleri seviyor musun? Seviyorsun. Kaynağı nere? Anne. Asıl o sevilir değil mi? Şimdi sen dünyada bütün sevdiklerini topla. Anneni, atanı, öteni, kendini, nefsini. Bunların kaynağı nere? Allah. Bakın cümleye dikkat edin. Kemal zatında sevilir. Bakın muazzam bir cümle ya. Şunu anlasak yeter şu ders ya. Demek muhabbet ettiğim şeylerin kaynağı neresiyse esas sevgiyi orası hak eder. Yahut menfaattir, yahut lezzettir ve yahut hayriyettir. Ya bunlar gibi bir sebep tahtında muhabbet edilir. Şimdi ey nefis, birkaç sözde kat'i ispat etmişiz ki asıl mahiyetin kusur, naks, fakr, acizden yoğrulmuştur ki zulmet karanlığın derecesine nispetinde nurun parlaklığını gösterdiği gibi zıddiyet itibariyle sen onlarla Fatır-ı Zülcelal'in kemal, cemal, kudret ve rahmetine aynedarlık ediyorsun. Şimdi geldik bugünün en önemli meselesine. Ben hem ayna oluyorum hem de bu aynayı zıttığımla oluyorum. Şu elim ayna olsa, şu aynayı da Mersin'e tutsam. Kaç tane Mersin oldu? 2 tane Mersin oldu. Şu da Mersin olsun mu bu? Bu her şey oldu ha. Şöyle tutsam. Bu Mersin. Artık bunda tantuni mi yaparsınız, ne yaparsınız? Bir gün şu aynaya bir taş gelse. Çat! Ayna kırılsa. Ne oldu, Mersin gitti. Üzülmeye gerek var mı? Gerek yok. Neden? Çünkü hakiki Mersin burada duruyor. Hangi Mersin gitti? Aynadaki Mersin gitti. Şimdi benim dünya hayatım ne biliyor musunuz? Ayna ayna. Bu hayat için ne diyoruz? Dikkat edin başına bir şey gelmesin. Gelecek ya, gelecek. Ne gelecek? Bir gün bir taş gelecek. Kırılacak mı? Kırılacak. Taş ne olacak? Virüs olacak. Trafik kazası olacak. Hastalıklar olacak. Hiç ummadığın anda. Son nefesin bitecek. Şu benim nefsime, bedenime bir gün bir taş gelecek. Kırılacak. Peki üzülmeye gerek var mı? Gerek yok. Neden? Ruh sonsuz. Yani senin kırılan sadece ayna kısmın oldu. Şimdi ben hem ayna olarak yaratıldım hem de bu aynanın vazifesi zıtlık. Peki bu zıtlık ne demek? Siz cömertliğinizi göstermek için bir ziyafet verseniz, zenginleri mi davet edersiniz, garibanları mı? Garibanları niye? Çünkü sizin ikramınızın bolluğu en çok garibanın üstünde gözükür. Şimdi gariban doydu mu iliklerine kadar hisseder. Ama zengin birini doyurdun mu bir de laf eder. Demek ki senin cömertliğinin, ikramının ortaya çıkması için davet ettiğin ayna nasıl bir ayna olması lazım? Gariban, ihtiyacı olan bir ayna olması lazım. Demek ki Allah Azze ve Celle de kudretinin sonsuzluğunu göstermek için muhataplarını, yani bizleri sonsuz aciz yaratmış. Çünkü ancak sonsuz aciz bir ayna sonsuz bir kudreti yansıtıp gösterebilir. Biz aynayız ama zıtlığı ile aynayız. Yani sonsuz kudreti yansıtacak olan sonsuz aciz bir aynayız. İşte bu sonsuz acizliğin en büyük tamiri de nerede oluyor biliyor musunuz? Namazda oluyor. Sonsuz aciz, sonsuz kudretin önünde eğiliyor ve o ruhu, yanlış muhabbet etmiş kalbi tamir ediyor. İşte bu namaz olayını da şu cihette bir anlasak var ya, şunu da anlayacağız. Sonsuz acizim ya. Ya bu Allah'ın ihtiyacı olan bir şey değil. Benim ihtiyacım olan bir mesele.
Bu namaza ve ibadete o kadar ihtiyacım var ki kalbimi, ruhumu tamir etmek için, bu sonsuzluk aynasını, sonsuz acizlik aynasını tamir etmek için Allah bu namazı teklif etmiş, anlamamışım. Teşvik etmiş, anlamamışım, tehdit etmiş. Bari böyle anla diye. O kadar ihtiyacım var yani. Buyurun devam edelim. Demek ey nefis, nefsine muhabbet değil, belki adavet etmelisin veyahut acımalısın veyahut mutmainne olduktan sonra şefkat etmelisin. Eğer nefsini seversen, çünkü senin nefsin lezzet ve menfaatin menşeidir, sen de lezzet ve menfaatin zevkine meftunsun. O zerre hükmünde olan lezzet ve menfaati nefsiyeyi nihayetsiz lezzet ve menfaatlere tercih etme. Yıldız böceği gibi olma. Yıldız böceği gündüz mü çıkar, gece mi? Gece çıkar. Neye güvenir? Kendi küçücük ışığına. Bak küçücük ışığı. Ne kadar görebilir? Kendisinin biraz üstü. Şimdi nefse muhabbet böyle işte. Peki arı gündüz mü çıkar, gece mi çıkar? Gündüz çıkar. Neye güvenir? Güneşin ışığına. İşte nefsi, sevgiyi köşeye atarsak, olduğu gibi doğru bir şekilde seversek o da gündüz güneşin gelmesi gibi olur. Arasındaki farklar bu kadar. Buyurun. Çünkü o bütün ahbabını ve sevdiği eşyayı karanlığın vahşetine gark eder. Yıldız böceğinden bahsediyor. Öyle olur değil mi? Anca etrafında şu kadar görür ama arkadaşları, sevdikleri hepsi karanlıkta. Evet. Nefsinde bir lemacık ile ittifa eder. İnsanın nefsi böyle kabuk gibi, bir çekirdek gibi düşünsek. Kayısı çekirdeği mesela. Kayısı çekirdeğini yediniz mi hiç? Kırardık, yerdik böyle. İçinde küçücük bir lezzet var değil mi? Aldın, ağzına attın, bitti. İşte nefisteki muhabbet ve lezzet bu kadar. O nefsin o lezzetine aldanmasam, o kayısı çekirdeğini eksem, biraz da dişimi sıkıp sabretsem kaç tane kayısı yerim? Binler, milyonlarca kayısı yerim. Şimdi o nefsin lezzeti bu kadar. Terk etmediğin müddetçe. Ne kadar? Bir kayısı çekirdeği kadar. Nefisteki lezzeti terk etsen, muhabbeti verilmesi gereken yere versen, o kayısının çekirdeği ekilmiş, içerisinden binler, milyonlar meyve çıkmış ve o meyvelerin hepsi seni bekliyor demektir. Şimdi biz bunu bir bilsek, bir tatsak deriz ki, ya ben yıllardır şu basit lezzetin hatırına ne güzel meyvelerin lezzetinden vazgeçmişim deriz ya. İşte bu derslerin kalbesilmesi o yüzden çok önemli ama biraz fazla hızlı pes ediyoruz. Mesela bu hakikatleri duyduk. Ya bunu sevme, şöyle sev, böyle doğru sev falan. Adam böyle izliyor, önce bir şevke geliyor. İkinci gün böyle bir yıkılıyor falan. Ne oluyor? Ben bu sorumlulukları alamıyorum ya, gücüm yetmiyor diyor. Ya mecbur alacağım, başka yol yok. Gücün yetmese de 1000 kez hata da etsen mecbur pes etmeden deneyeceksin. Buyurun devam edelim. Zira nefsi olan lezzet ve menfaatinle beraber bütün alakadar olduğun ve bütün menfaatleriyle intifa ettiğin ve saadetleriyle mesut olduğun mevcudatın ve bütün kainatın menfaatleri, nimetleri, iltifatına tabi bir mahbub-u ezeliyi sevmekliğin lazımdır. Ta hem kendinin hem bütün onların saadetleriyle mütelezziz olasın. Hem kemali mutlakın muhabbetinden aldığın nihayetsiz bir lezzeti alasın. Zaten sana, sende senin nefsine olan şiddet muhabbetin, onun zatına karşı muhabbeti zatiyedir ki, sen sui istimal edip kendi zatına sarf ediyorsun. Yani bana verilenleri zaten o veriyor ya. Zaten ondan bilip onu sevmem lazım. Ya ne alakası var? Benim bunlar ya. Eller, tırnaklar, sevdiklerim, evim, eşyam, arkadaşlarım benim bunlar diyorum. Hayır. Zaten veren o. Zaten doğrusu onu sevmen. O vermiş. Niye veriyor? Beni sev diye. Olmaz, ben nefsimi seveceğim diyorsun. Neticesi ne olacak bunun? Yolsuzluğun cezası azap olacak. Buyurun. Öyleyse nefsindeki eneyi yırt, hüveyi göster ve kainata dağınık bütün muhabbetlerin onun esma ve sıfatına karşı verilmiş bir muhabbettir. Böyle olursa ne olur biliyor musun? Sana bakan Rabbindeki muhabbeti görür. Yani onu hatırlar. Öyle diyor değil mi hadiste? En hayırlınız odur ki diyor, bakınca Allah'ı hatırlatan diyor. Nasıl olacak o iş? Bu şekilde oluyor. Evet. Sen suistimal etmişsin, cezasını da çekiyorsun. Çünkü yerinde sarf olunmayan bir muhabbeti gayrı meşruanın cezası merhametsiz bir musibettir. Bakın buradaki merhametsiz musibet ne oluyor biliyor musunuz? Gene Allah'ın size yaptığı bir hayır oluyor. Çünkü sahtesiyle aldanmanı engelliyor. Hatırlıyor musunuz? Geçenlerde konuştuk. Bir tanesi ayrılmış sevdiğinden, yarinden. Neyse böyle girmiş bunalıma. Oturduk konuşuyoruz. Nasıl ayrılır? Sevmedi mi beni? Etmedi mi beni falan? Ben de dedim ki ben sizi kimin ayırdığını biliyorum dedim. Dedim kardeşim sizi Allah ayırdı dedim ya. Allah Allah. Abi dedi olur mu öyle şey ya? Olmaz mı dedim ya. Allah bozdu dedim aranızı. Şimdi kalpler onun elinde değil mi? Onun elinde. Sen bu muhabbeti yanlış kullanmıyor musun? Sen de farkındasın. Evet. Bak ayırdı. Tokadı vurdu, cezasını verdi sana dedim. Peki abi dedi beni sevmiyor mu? Allah niye böyle yaptı dedi. Dedim ki esas sevdiği için böyle yaptı ya. Sen birini sevsen, o da yanlış yere gidip mail etse, gücün yetse ayırmaz mısın? Ayırırsın.
O da ayırmış, gücü yetmiş. Yani Allah bu tür şefkat tokatlarını bize hala ilgisi olduğu için yapıyor. Bunu da bir görebilsek çok güzel olacak. Yanlış bir şey seviyorsun, aynıyla tokat yiyorsun. Yani bizim bu aldığımız cezalar aslında büyük bir rahmet. Çünkü bu tokatları yemeseydik sahteyi gerçek gibi sevecektik. Tokatları yiyince sahte olduğunu anlıyoruz. Buyurun. Rahmanur Rahim ismiyle hurilerle müzeyyen cennet gibi senin bütün arzularına cami bir meskeni, senin cismani hevesatına ihzar eden ve sair esmasıyla senin ruhun, kalbin, sırrın, aklın ve sair letaif arzularını tatmin edecek bir ebedi ihsanatını o cennette sana müheyya eden ve her bir isminde manevi çok hazine-i ihsan ve kerem bulunan bir mahbub-u ezeliğinin elbette bir zerre muhabbeti kainata bedel olabilir. Ya senin bu sevdiklerin hangisinin cenneti var? Cennet var. Bir de hiç mecbur olmadan senin için yaratıp hazırlayacak böyle. Madem sevdiklerinin cenneti yok, haşa Allah gibi sevmeye gerek yok. Çekindiğin insanların hangisinin cehennemi var? Hiçbirinin. Madem hiçbirinin cehennemi yok, haşa Allah gibi korkmaya gerek yok. Bu dengeyi yakaladığımızda çok huzurlu bir hayatımız olacak. Bütün huzursuzluğumuzun problemi burada başlıyor, emin olun. Emin olun. Evet. Kainat onun bir cüz'i tecelli muhabbetine bedel olamaz. Öyleyse o mahbubu ezeliğinin kendi Habibine söylettirdiği şu ferman-ı ezeliyi dinle, ittiba et. Bismillahirrahmanirrahim. İn kuntum tuhibbunallâhe fettebi'ûni yuhbibkumullah. Sadakallahul azim. De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin. Burada da bir tarif veriyor. O sevgi nasıl yapılır? Ayrıntısını merak ediyor musun? Hakikisini merak ediyor musun? Tarifini merak ediyor musun? Ediyorum ya Rab. Madem öyle Resulüme bak diyor. İnşallah demek ki Resulullah'a ne kadar benzesek o kadar Allah'ı doğru seviyoruz demek olacak. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.